Bir Denk 5 kaydı gönderdiler ama artık o kadar çok gönderdiniz ki yani Instagram'dan, Twitter'dan her yerden Shakiro'ya benzeyen bir okuma. Hozan Mahkum ismi okuyan kişinin. Bugün bir dinleyelim. Önce bir Shakiro'nun emrosunu açalım birazcık. Aralarında çünkü herkes şey bulmuş hani Shakiro'nun okumasına çok benziyor diye önermiş, söylemiş. Bakın şimdi. Yaklaşık böyle bir tane. Sol diyezde giriyor. Ozan Mahkum ise aslında görünürde ben ilk dinlediğimde şey sandım yani evet sol diyez değil daha pesleştiğini düşündüm fakat Ozan Mahkum daha da tiz girmiş. La si bemol arası daha da tiz giriyor. Fakat tabi bu tonda dayanmak çok kolay değil. Uzun süre sol diyez la, sol diyez la, la si bemol, la si bemol hep aynı notlara dokunup nefesle bunu idare ettirebilmek büyük bir kondisyon işi bir. Yani gerçekten yorucu bir kondisyon. Hele Denk 5 stilinde uzun kelimeler sürekli söylüyorsanız imkansız gibi bir şey. O da düşüyor tondan. Fakat gene de çok müthiş bir dayanıklılık. La. Yarım ton yukarıda. Karar R. Kalıyor R'de. Şimdi okuma stiline bakarsanız gerçekten çok etkileyici bu arada. Hele bir de akorlar yerleştirildiği zaman böyle sesin kuvveti, okuma kuvveti Shakiro ile kıyaslanmasını düşünmeyin ama hani ben şu anda fikir verme babında söylüyorum. Bakın. Çok daha hani okuduğu ortamdaki sesi nasıl diyeyim daha konuşmaya yakın Shakiro'nun. Evet tiz gene. Gene sol diyez pes bir renk değil. Fakat renk olarak farklılar zaten. Hani çok daha dramatik bir renk Ozan Mahkum. Dramatik, daha peslere doğru, daha koyu bir renk. Fakat gırtlak çarpmaları muhteşem. Bir dinleyin. Neler yaptığını şöyle bir inceleyelim. Bir kere full açık ağız. Hafif gülümser gibi. Daha önce Eren Kaya'da da izlemiştik. Eren Kaya dedi mi Özgün yanlış söylemiyorum. Evet hocam Denk 5 Erhan Kaya. Erhan Kaya. Aynı şey onda da vardı. Hafif gülümser gibi dişlerde sesi tutup açık ağızla. La sesin durduğu yer kafa bölgesi tabii ki ama dişlerden de pay alıyor, renk alıyor. Ya bu çarpma diş arkasında oluşuyor. İlginç bir yer gerçekten hani pek kullanılan ağız içi kafa bölgesi diş arkası. Özel bir yer ve çok güzel lezzetli tınlıyor. Bakın. Full açık ağız. Bütün harfler. Şimdi yarım tizleşti. Yani tona çok sadık değil. Değişkenlik gösteriyor. Çünkü kolay da değil. Hafif re diyez. Şimdi R'ye düştü. Tekrarını göstermiş. Çok kısa bir kayıt var internette gerçekten bununla ilgili. Yetenekli bir okuyucu. Farklı okuyor fakat tabii ki Shakiro'nun tonunda daha uzun süreler sesi götürebilmek varken ki Ozan Mahkum'un başka kayıtları var mı? Ona da bakmak lazım. Belki de vardır da biz bilmiyoruzdur. Bana gönderileni buldu yani çünkü. Uzun süre tutabilmek için biraz tonu pesleştirmek mümkün. Yani o tizlikte o kadar nefes harcamak özellikle böyle 5 dakika 10 dakikalık okumalarda hakikaten son derece zor olabilir. Albüm kayıtları var gibi. Burada da bir Denk 5 Part 2 diyor ama bu aynısı mı acaba? Bu başka. Aynı yer görüyorsunuz.
Mi. Sanki mi gibi. Mi karar. Yerinden icaz. La. Nefes. Evet, ses çıkıyor. Gerçekten de güzel çıkıyor ama nefes yorucu. Bu ton oldukça tiz bir ton. Uzun süre dayanmak kolay değil. Bu da diğeriydi zaten. Renk tenor ama bence. Ve güzel bir dramatik tenor gibi geliyor bana. Kullandığı yer çok güzel. Bu da diğeriydi zaten. Biraz önce dinlediğimiz. Bakalım başka var mı? Aynısı bu da galiba. Bu da öbürünün aynısı. Evet. Farklı bir renk. Hozan Mahkum. Ben de ilk defa dinledim sizle. Ya bu çarpmalar gerçekten çok lezzetli. Çok başka. Bilindik yerin tam tersi, yani stili de farklı. Ya kullanıldığı yer de farklı, anlattığım üzere. Tam böyle diş arkasında sanki tınlıyor gibi, kafa bölgesinde, ama bir rengi de yani sadece yukarıdaki bölgeden değil, dişlerden de alıyor. Diş çarpmalarından da alıyor ve bu vibratolar ve çarpmalar hep diş arkasında oluyor gibi geliyor bana. Uzmanı daha iyi de bilebilir. Benim gördüğüm, gözlemlediğim bu. Güzel bir ses. Peki.